Yenişehirli Rüstem Pehlivan, günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Şumlu iline bağlı Osmanpazarı ilçesinin Karacaat köyünde 1860 yılında doğdu. 17 yaşına bastığı sıralar başlayan 1877-78 Türk-Rus Savaşı nedeniyle bütün ailesini kaybetti ve Şumlu bölgesinde süren çatışmalara gönüllü olarak katıldı. Çatışmalarda yaralanarak gazi oldu. Savaş sonrası bir göçmen kafilesiyle yaralı vaziyette ana yurda göç ederek önce Edirne'ye geldi. Edirne'nin de işgal tehlikesi altında olması nedeniyle İstanbul'a geçti ve İstanbul'da güreş müsabakalarına katılmaya başladı. İlk zamanlarda Küçükorta'da güreşirken birkaç yıl içinde başa güreşecek kadar kendisini yetiştirdi. 1880 yılının ortalarında dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın İstanbul'da güreş müsabakalarını yasaklaması üzerine Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye köyüne yerleşti. Burada yardımseverliği, güreşe olan tutkusu ve pehlivanları himaye etmesiyle tanınan Yenişehirli Ethem Paşa'nın pehlivanları arasına katıldı. Ağırlığı 100-105 kilo arasında değişen Yenişehirli Rüstem Pehlivan, Hergeleci İbrahim tipinde yağsız ince yapıda olması nedeniyle adından bazı kaynaklarda Kuru Rüstem olarak bahsedilmektedir. Aynı şekilde Şumlulu olup Bursa'ya yerleşmesi nedeniyle Bursalı Rüstem veya Şumlulu Rüstem ismiyle de anılmaktadır. Diğer pehlivanlar kadar iri yapılı olmamasına rağmen acı kuvveti, çevik yapısı ve teknik bilgisi sayesinde kendisinden daha iri cüsseli pehlivanlara galip gelmekte ve dönemin en iyi pehlivanlarından biri olarak kabul edilmektedir. 1890 yılında Edirne Sarayıçı'nda Koca Yusuf'la güreş tuttu. İki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadığı müsabakada Koca Yusuf'la aralarında kavga çıktı ve Koca Yusuf'un Sarayıçı'nda güreş tutması bir süreliğine yasaklandı. Yenişehirli Rüstem Pehlivan, 1894 yılı bahar ayında Gelibolu Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendi'nin tertip ettirdiği düğünde rakibi Çandarlı Arap'ı çabucak yendi. Daha sonra Kazandereli Memiş Pehlivan'a dış kazık oyunuyla galip gelen Kara Ahmet ile eşleştirildi. Rüstem Pehlivan ile Kara Ahmet'in güreş sırası geldiğinde artık akşam olduğu ve hava kararmaya başladığı için Kara Ahmet'le Yenişehirli Rüstem Pehlivan'ın güreşi meşale yakılarak yapılabildi. Geniş ve kalabalık meydana çepeçevre dikilmiş yüzlerce meşalenin yardımıyla ortalık aydınlandı ve güreş başladı. Her ikisi de çok teknik olan pehlivanların güreşinde Kara Ahmet müsabakaya oldukça hızlı başladı. Üst üste yaptığı hamleleri Rüstem Pehlivan ustalıkla karşılıyor, en ufak açık vermiyordu. Müsabakanın başlamasından beri savunmada kalan Rüstem Pehlivan, şaşırtıcı bir dalışla Kara Ahmet'i meşalelerin yanına kadar sürdü ve Kara Ahmet'in hamle yapmasına fırsat bırakmadan şak kündesiyle sırt üstü yere serdi. Bir önceki güreşin galibi olan ve 6 yıl sonra adından Cihan Pehlivanı olarak bahsedilecek Kara Ahmet, Rüstem Pehlivan'la yaptığı güreşte yenilmiş ve saygı gereği kendisinden yaşça büyük olan Rüstem Pehlivan'ın elini öperek meydandan çekilmiştir. Yenişehirli Rüstem Pehlivan, 1895 yılı sonlarında Ethem Paşa'nın oğlunun sünnet düğününde düzenlenen güreşlere yurdun dört tarafından davet edilen pehlivanlara Ethem Paşa'yı temsilen ev sahipliği de yapmıştır. Bursa'da marif yararına düzenlenen büyük güreş müsabakalarında aralarında Katrancı Mehmet ve Eskişehirli Tatar Ahmet gibi son derece güçlü rakiplerin de bulunduğu 6 pehlivanı yendiğinden dolayı kendisine başpehlivanlık ödülü olarak büyük miktarda paranın yanı sıra Bursalı Tahir Ağa tarafından çok kıymetli bir at da hediye olarak verilmiştir. 1897 yılının sonbaharında Gemliğin Umur köyünde yapılan güreşlerde Kara Ahmet ile yenişemediler. 26 Kasım 1897 Cuma günü Bursa'da Girit göçmenleri yararına askeriyenin eğitim alanında yapılan güreşlerde Yenişehirli Ethem Paşa'nın pehlivanı Arap Ali'yi pes ettirerek yendi. 28 Kasım Pazar günü yine aynı yerde Kütahyalı Kafa Ali Pehlivan'la yenişemediler. Yenişehirli Rüstem Pehlivan, Çanakkale'de 2 gün süren güreş müsabakalarında
Hergeleci İbrahim'i oldukça uzun süren ve çok çetin geçen mücadelenin sonunda kılçık oyunuyla açık düşürmüştür. 21 Eylül 1900 Perşembe günü Üsküdar'ın Bulgurlu köyünde yapılan düğün güreşinde Bulgurlulu Ethem Pehlivan'ı da pes ettirerek yenmiştir. Rüstem Pehlivan 1901 yılında son kez güreşmek üzere Konya taraflarına giderken yolda hastalanır. Ancak rahatsızlığının geçici olduğu düşüncesiyle yoluna devam eder. Konya'ya vardığında durumu daha kötüleşmiş olduğundan çok istediği halde güreşlere katılmaya imkan bulamaz. Tekrar Bursa'ya geri dönmek üzere yola çıkar. Ancak Bursa'ya varamadan yolda hayatını kaybeder. Rüstem Pehlivan'ın mezarı Yenişehir'in Mahmudiye köyünde olup Bursa Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü tarafından türbe yaptırılmıştır. Güreşlere hazırlık ve idman için kullandığı 200 kilogramlık idman taşı türbesinde sergilenmektedir. Adına 2018 yılında Yenişehir'de 5. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde Rüstem Pehlivan yağlı güreşleri düzenlenmiştir. Rüstem Pehlivan yağlı güreşlerine her yaştan 200'ün üzerinde pehlivan katılım sağlamış ancak sonraki yıllar devam ettirilmemiştir. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.